8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz çene cerrahisi uzman doktor Eren Pera. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam çene cerrahisinde dijitalizasyon nedir ve nasıl kullanılır? Gelişen teknolojiyle beraber bunu tıbba uyarlamak, diş hekimliğine uyarlamak da bir ihtiyaç haline geldi artık. Biz çene cerrahisi ameliyatlarında da artık dijitalden, teknolojiden çok sıkla yararlanıyoruz. Bazı ameliyatları neredeyse tamamen dijital ortamda önce gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bunu uyguluyoruz. Çene cerrahisinde hemen hemen bütün alanlarda, bütün çene cerrahisi öncesi planlamalarda dijitalden yararlanıyoruz. Tam bunu soracaktım hocam. Siz hangi aşamalarda, yani cerrahinin hangi aşamalarında artık hani planlama, daha sonraki süreç kullanıyorsunuz bu dijital teknolojileri? Biz öncelikle bütün hastalarda planlama, teşhiste dijitalizasyon teknolojiyi kullanıyoruz. Örneğin işte hastanın tomografi çekiyoruz, 3 boyutlu tomografiler çekiyoruz. 3 boyutlu tomografi genelde artık yapay zeka destekli oluyor. Bu yapay zeka destekli olmasının en büyük avantajı artık sinirlerin yerlerini, çenelerin anatomik yapılarını direkt bize tomografi çektikten sonra biz bunları elde edebiliyoruz. Bunları görebiliyoruz. Planlama aşamasında kesinlikle artık sadece neredeyse yapay zekadan ve dijitalden yararlanıyoruz. İşte çene ameliyatı yapacaksak bundan yararlanıyoruz. Planlarken bilgisayar ortamında çeneleri ileri geri alabiliyoruz. Eklem ameliyatlarında bunu yapıyoruz. Eğer çenede herhangi bir tümör varsa, bir lezyon varsa, bir hastalık varsa onları dijital ortamda o kesileri yapıyoruz. O kesileri nereye kadar yapacağımıza bağlı olarak bunları planlıyoruz. Bu planlama aşamasında yararlandığımız kısım. Uygulama alanında da bu teknolojiden yararlanıyoruz. Yani cerrahi sırasında, ameliyat sırasında da şu şekilde yararlanıyoruz. Biz diyelim planlama yaptık. Hastanın çenesine, kemiklerine bir kesi yapılacak. Biz bu kesilerin yapımı için dijital olarak 3 boyutlu yazıcılarda rehber plaklar hazırlıyoruz. Bu rehber plakları cerrahi sahaya taşıyoruz ve o rehber plaklara göre kesileri yapıyoruz. Direkt olarak bu teknoloji cerrahi sırasında kullandığımız navigasyon sistemleri de var. Hastanın çenesine çeşitli referans noktaları yerleştiriliyor. Daha sonra biz hasta oradayken canlı bir şekilde geliştirilen bu kamera sistemiyle o kamerayı hastanın herhangi bir dokusuna yaklaştırdığımızda görüntülü olarak hastanın bütün canlı yapılarını, dokularını görebiliyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Bu bize bir navigasyon sağlıyor. Yani bir implant yerleştireceksek tam olarak o anda nereye yerleştireceğimizi karar verebiliyoruz ve görebiliyoruz. Hastanın sinirlerine ne kadar uzağız, implantı kemiğin neresine yerleştirdik. Bunları canlı olarak uygularken, cerrahi sahadayken canlı bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hem gereksiz yere hastanın dokularını kesi atmaya ve daha büyük şekilde açmayı engelliyor. Çünkü navigasyon sistemi var ve biz o yumuşak dokunun altındaki kemiğin kalınlığını, derinliğini, uzunluğunu, her şeyini görebiliyoruz bu navigasyon sistemi sayesinde. Dolayısıyla sonrasındaki hasta ameliyat sonrasında geçireceği ağrı, sızı ya da şişlik çok daha minimale inmiş oluyor. Ve daha kesin bir sonuç elde edebiliyoruz. Daha istediğimiz gibi bu görüntüleme sayesinde. Yani hem artık tamamen teşhis ve teşhiste kullanabiliyoruz, planlamada kullanabiliyoruz. Hem de ameliyatları yaparken, uygularken kullanabiliyoruz. Hasta eğer dişleri yapılacaksa, herhangi bir implant yapılacaksa bunların hepsinin ölçüsünü artık dijital olarak alıyoruz ve dijital olarak transfer ediyoruz laboratuvara. Ona göre hazırlıyoruz. Tamamen gerçek zamanlı
ve renkli bir görüntü alabildiğimiz için daha estetik sonuçlar, daha fonksiyonel, daha iyi uyumlanabilen işler çıkarabiliyoruz. Ya bu işte implant üstü protezler olabilir, hastaya uygulayacağımız protezler olabilir, çenelerine uygulayacağımız protezler olabilir ya da dişleri olabilir. Bu teknoloji sayesinde diş hekimliğinin teşhis, tedavi, planlama, uygulama hepsinde kullanabiliyoruz. Hocam az önce 3D modellemeden de bahsetmiş oldunuz. Cerrahi yani çene cerrahisine desteğinden de bahsetmiş oldunuz dijital görüntülemenin. Peki dijital teknolojiler cerrahi sonuçlarının tahmin edilebildiği üzerinde nasıl etki eder? Şimdi hastalar bize başvurduğunda özellikle çene hastaları yani çenesi normalden ileride olan ya da geride olan ya da yüzünde asimetri olan hastalar bize ilk sordukları soru ameliyat sonrasında ben nasıl görüneceğim? Yani nasıl bir değişiklik olacak? Biz teknoloji sayesinde bunları simüle edebiliyoruz. Gösterebiliyorsunuz Yani hastanıza. öngörülebilirliği arttırmış oluyoruz teknoloji sayesinde. Daha öngörülebilir, daha sonuçlarını bizim de tahmin edebildiğimiz, görebildiğimiz sonuçlar elde edebiliyoruz teknoloji sayesinde. Çünkü bu 3 boyutlu taramalar sayesinde hastanın gerçek anlamda bütün ölçülerini transfer etmiş oluyoruz bilgisayara. Daha sonra bunları 3 boyutlu yazıcılarla elde ediyoruz. Yani hastanın değiştireceğimiz bütün çene yapılarını elimizde alabiliyoruz. Bu 3 boyutlu görüntüleme ve baskı makineleri sayesinde. Bunları aldıktan sonra istediğimiz pozisyona getirebiliyoruz. Çene hareketi yapacağımız çene kesileri ve hareketleriyle. Dolayısıyla bu daha öngörülebilir, daha kesin sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Hocam hazır yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. Genelde danışanlarınız, hastalarınız gelişim çağını tamamlayan kişiler olduğu için ileri yaşta olanlar da var tabii ki. Bu operasyonu, çene cerrahisi operasyonunu tamamen estetik görüntü için mi yoksa sağlık problemi teşkil ettiği için mi yaptırıyor? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Büyüme, gelişme çağında olan danışanları biz çeşitli büyümeyi yönlendirici apareylerle büyümesini yönlendirip çene gelişimi geride ise daha hızlandırabiliyoruz. Ortodontistler bunları hızlandırabiliyor. Ama büyüme ve gelişme çağını artık tamamlamış, büyümesi bitmiş hastalara ameliyat öneriyoruz. Bu ameliyatı neden yapıyoruz? Bu ameliyat aslında ilk yapılma sebebi fonksiyonel olarak yapıyoruz. Çok ileri hastalar var. Yani alt çenesi çok fazla ileride ve üst çenesi çok geride ya da tersi. Bu hastalar yemek içmekte, ağzını kapatmakta, konuşmakta çok sıkıntı yaşayabiliyor. Dolayısıyla ya da alt çenesi çok geride ise uyurken horlama problemleri olabiliyor. Yorgun hissedebiliyor hasta, rahat nefes alamıyor. Bu tarz durumları çözmek için bu ameliyatı yapıyoruz. En başta sağlık için. Tabii ki en başta sağlık için. İkincisi olarak tabii ki yüzde asimetri olabilir. Yani yüzün bir tarafı daha çok gelişmiştir, bir tarafı daha az gelişmiştir. Bu tarz anomalileri düzeltmek için de bu ameliyatları yapıyoruz. Birinci önceliğimiz tabii ki sağlık olarak, yani fonksiyon olarak bu hastaları düzeltmek. İkincisi yüz olduğu için estetiğe çok, yani ikisini bir arada dengeleyerek bu ameliyatları yapıyoruz. Tamamen estetik amaçlı başvuran hastalarımız da oluyor. Asimetri hastaları özellikle. Bu hastaları tabii ki tedavi ediyoruz. Yani simülasyon yapıyoruz, hastaya gösteriyoruz. Buna yönelik neler yapabiliriz ona bakıyoruz ve hem sağlık açısından hem estetik açıdan bu ameliyatı yapıyoruz. Peki hocam bu dijital teknolojilerden bahsetmişken ne tür araçlar veya ne tür yazılımlar kullanıyorsunuz bu planlama için? Biz öncelikle gelen çene cerrahisi hastaları için tomografiler kullanıyoruz. Ağız içi tarayıcılar kullanıyoruz, 3 boyutlu. Ağız içi tarayıcıdan kastımız biz kamerayla ağız içini fotoğraf çeker gibi çoklu fotoğraf çekiyor aslında. O kamera çoklu fotoğraf çekiyor ama gerçek zamanlı çekiyor ve tam o boyutu değiştirmeden çekiyor. Yani biz hastanın ağız içindeki görüntüsünü gerçek olarak bilgisayara aktarıyoruz. 3 boyutlu tarayıcılardan yararlanıyoruz, tomografilerden yararlanıyoruz ve bu cerrahi uygulayabileceğimiz özel programlar var.
bu programlardan yararlanıyoruz çene cerrahisi açısından. Yapacağımız implantlar arasında navigasyon sistemlerinden yararlanıyoruz. Ve özellikle All-on-4 ya da All-on-6 implant sistemleri var. Yani 4 implant üstüne ya da 6 implant üstüne hastaya dişler yapıyoruz. Bunları kullanırken biz kesinlikle 4 boyutlu iMetric kullanıyoruz. Yani implantın uzay konumunu belirliyoruz ve ona göre vidalı bir sistem yapıyoruz. Vidalı sistem yapmanın en önemli şey pasif bir şekilde vidalanabilir olması. Çünkü kemiğin içinde bir implant var ve o implanta hiçbir şekilde kötü kuvvetler gelmemesi lazım. Yan kuvvetler gelmemesi lazım. Siz dişleri implanta vidalarken pasif bir şekilde oturmalı ki oraya ekstra kuvvet gelmesin. Ekstra kuvvet gelmesi demek implantın uzun sürede kaybı demek. Dolayısıyla biz kesinlikle implant yaparken özellikle tam dişsiz hastalarda yalnızca artık 4 boyutlu iMetric sistemini kullanıyoruz. Bununla beraber 3 boyutlu sistemi de kullanıyoruz. İkisini aynı anda kullanıyoruz. Böylece daha pasif uyumlu, implantlara doğrusal kuvvetler ileten dişler üretiyoruz. Bunun artık rutin bir şekilde bunu kullanıyoruz. Çünkü konvansiyonel eski ölçü yöntemlerinde sizin bir silikonla ölçü alıp negatif bir ölçüyle onu laboratuvara aktarmanız imkansız. Çünkü aldığınız ölçü modelde bir esneme ya da bir büzüşme meydana geliyor. Milimetrik de olsa ki biz milimetrik olarak çalışıyoruz. Yani implantla dişi birbirine bağladığımızda oradaki kuvvetin çok pasif olmasını istiyoruz. iMetric ya da 4 boyutlu ölçü sistemini kullandığımızda burada hata payı yok. Siz ölçü alamazsınız, zaten sistem kabul etmiyor. Dolayısıyla hata payı 0 ve tamamen pasif uyumlama yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastaya aslında hem kısa süreli tedavi hem de daha öngörülebilir, daha uzun vadeli ömür boyu kullanacağı bir tedavi sunmuş oluyoruz. Hocam peki dijital görüntülemenin avantajları çok büyük çene cerrahisi için. Dezavantajları var mı pekala? Dezavantajları tomografi çektiğimizde burada radyasyon kullanıyoruz. X-ray ışınları kullanıyoruz. Ama burada hasta belli bir radyasyon alıyor. Fakat bu radyasyon hastanın bir seferlik uçak yolculuğunda aldığı radyasyon kadar diyebiliriz. Artık çok minimalize edildi. Ya da AVM'ye girdiğimizde X-ray'ler geçiyor. Dolayısıyla artık çok az. Tabii ki biz yine minimal ölçüde alıyoruz. Yani hastanın ihtiyacı yoksa almıyoruz. Tekrar almamaya dikkat ediyoruz. Bir kere de alıp ona göre varsa eğer önceden çektirdiği tomografiler onları kullanıyoruz. Ama kullandığımız diğer tarayıcıların hiçbir şekilde bir radyasyon şeyi yok. Bu açıdan bir dezavantajı da yok. Herhangi bir radyasyon barındırmıyor. Kamerayla sadece taramış oluyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok faydalı bilgiler verdiniz. teşekkürler. Bilgilendirdiniz bizleri ve izleyicilerimize. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz çene cerrahisi uzman doktor Eren Pera'ydı. Kendisiyle çene cerrahisine günümüz teknolojisi, dijital görüntülemenin katkılarından bahsettik. Avantajları ve dezavantajlarından bahsedildi. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.